Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimdeki görmüş olduğunuz yelek yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Motif yapılışıyla başlangıcımızı yapacağız. Sonra video içerisinde beraber birleştireceğiz ve en son şiş örgüsü lastik giderek yeleğimizi tamamlıyoruz. Şimdi burada aynı lastik tipinden kol altı içinde gitme işlemi yaptım. Ben gayet güzel, orijinal bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Şiş örgüsü bilmiyorsanız tığ ile sık iğne giderek de lastiğinizi oluşturabilirsiniz ya da o şekilde bırakabilirsiniz de. Şimdi 38 beden için uygundur. Bana bir tık büyük oldu. Buradaki boyut ayarlaması motiflerinize göre ayarlama yapıyorsunuz. Ben sizlere bitmiş halinin ölçüsünü söylemek istiyorum. Bakın genişliğini ölçtüğümde 56 santim. Şöyle ekrana sığdığı kadarıyla. Uzunluğunu ölçtüğümde ise yaklaşık 50 santim uzunluğunda. Kol altı noktasından itibaren uzunluğunu ölçtüğümde ise 34 santim ölçüsünde yeleğimizi tamamlıyoruz. Buradaki bir tane motif ölçüm 15,5 santim ölçüsünde. Bir tane motif ölçümü. Toplamda 19 tane kare motiften oluşuyor. İpliğimi hemen göstermek istiyorum sizlere. Rain Slim Cotton ip kullandım. Motifleri daha önce çalışmıştım. O yüzden ben sizlere farklı bir renk ile başlangıç yapıp motif anlatımını yapıyorum video içerisinde. İpime uygun 4 milim tığ ile örgümün başlangıcını yapıyorum. İpimi de saturdayhobby.com'dan temin etmiştim. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Koton bir ip olduğu için yazlık projelerde de rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir ip. Hem bu şekilde simli yapısı var hem de sade düz renk halinde de temin edebiliyorsunuz. İki çeşidi bulunuyor. Burada %70 pamuk, %25 polyester ve %5 diğer karışımdan oluşuyor. 3-4 milim tığ için uygundur diye belirtilmiş. 100 gram 150 metre uzunluğunda 4 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çekerek sihirli halkamı oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Halkanın içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan. Halkanın içerisine dönüyorum. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde 16 tane ikili trabzan yapıyoruz halka içerisine. 16 tane ikili trabzana ulaştıktan sonra ipimi arkadan çekerek halkamı kapatıyorum. Çekebildiğimiz kadar çekerek ortadaki boşluğu tamamen kapatıyoruz. Boşluğu kapattıktan sonra esneme yapmasın diye ben tığımı arkadan herhangi bir noktadan geçiriyorum ve ipimi burada düğümleme yapıyorum. İlmeğimi tığıma aldım. İlk ikili trabzanın tepesinden, daha doğrusu zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çekip ilmek kaydırma yaparak birinci sıramızı kapatmış olduk. 1, 2, 3 tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm ve bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içerisine geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğuma da 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ilmek kaydırma yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve sıra sonunda saydığımızda 32 tane ikili trabzan yapmış olduk. Ve burada bakın ilk boşluktan tığımı geçirdim. Tepe noktasından ipimi çekiyorum. İlmek kaydırma yaparak sıramı kapattım.
Üçüncü sıranın başlangıcı için 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yani çift trabzanla başlangıç yaptık. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane tek ikili trabzan. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir. Aynı boşluğun içerisine dönerek 2 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane ikili trabzan yaparak çift trabzanımı yaptım. Bir tane çift, bir tane tek yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. İlmek kaydırma yapmış olduğum noktaya bir tane tek ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve burada tepe noktadan tığımı geçirdim ve ilmek kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Çünkü farklı bir renk ile devam edeceğiz. Yuvarlak kısmımızı tamamladık. Artık kareye dönüşümümüzü yapacağız. Hemen şöyle mor renkli ipimi elime aldım. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı zamanda altta diğer ipimi de yürütme yaparak gizleyeceğim. Hemen buradaki bakın boşluğun içerisinden, bitirdiğim noktadaki boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bakın direkt boşluktayım. Trabzanın tepesi değil. 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak şöyle ipim takıldı. Köşeyi oluşturdum. Şimdi arada hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 tane trabzan atlıyorum. Boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 tane atladım. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 tane atladım. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Şimdi arada bakın 3 boşluğumuza 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi köşe kısmımızı yapıyoruz. 1 2 3 atladım. Boşluğa geldim. Bir başlangıçta yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturdum. Şimdi devam ettim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 atladım. Boşluğa geldim. 1 2 3 ikili trabzan. 1 2 3 atladım. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane trabzan. 1 2 3 atladım. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Baktığımızda yine 3 boşluğumuza 3'er tane ikili trabzanı yaptık ve köşe noktamıza geldik. 1 2 3 atladım. Boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2
3 tane ikili trabzan. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi devamında 2 tane kenar kaldı. 3 tane atlıyorum. 3 boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sonra yine köşe yapıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki ilk trabzan tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek kaydırmamı yaptım ve bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Ve şöyle tığ yardımıyla arkaya çektim. Şimdi burada ipimizi gizleyebilmek adına hemen yandaki trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum ama sadece arkada bulunan dalından bakın. Orta boşluk kısmına gelene kadar ipimi yürütüyorum. Daha sonrasında diğer renkteki ipi elimize aldık. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki köşe boşluğundaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hiç zincir çekmeden yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan. Köşe boşluğuma geldiğimde 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturdum. Şöyle bakıyoruz. Şimdi artık motifimiz kare motife dönüş yaptığı için mor renkteki sıramıza kareye dönüş yapmıştık. Köşeye geldiğimizde her zaman köşe yapıyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Daha sonra devamında takip eden her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın sırada 3 tane ikili trabzan yapmıştık. 3'er tane. Bu sıramızda ise 4 kez yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu her sırada bir tane artarak devam ediyor. Köşeye geldiğimizde yine köşeyi yapıyoruz. Şimdi bunun üzerine bir sıra daha gidiyoruz ve motiflerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra halinde gidip hazırlıyoruz. Tüm motiflerimizi tamamladıktan sonra 7. sıramızda ana rengimiz olan krem renk ile birleştirme yapacağız. Şimdi ben tüm motiflerimi tamamlayıp geldim. Sırt parçamı da tamamladım. Sizlerle motif başlangıcı yapacağız ve daha sonrasında nasıl birleştirme yaptığımdan bahsederek video içerisine devam ediyorum. Öncelikle sırt parçamdan bahsetmek istiyorum. Sırt kısmı için ben toplamda 3 tane alt alta ve 3 tane yan yana yaptım. Toplamda saydığımda sırt parçamda 9 tane motifim var. Şimdi sırt parçamızı tamamladıktan sonra yan parçamız var. Kol altı kısmı için 2 tane motif birleştiriyoruz. Daha sonrasında ön parçamız için 3 tane alt alta motif birleştirme yapıyoruz. Ve üzerine yine aynı şekilde buradaki yapmış olduğum gibi ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Şimdi ben istiyorum ki burada yan parçalarımızı birleştirmeye beraber başlayalım. Şimdi motifimde 2 kenar ikili trabzanlar yaparak aynı şekilde devam ettim ve 2 tane kenar boşluğum kaldı. Bir tane kenar birleştirme yapacağız. Şunu söylemek istiyorum. Burada ben bir tanesini kol boşluğu için bırakıyorum. En üstteki motifimi bir tanesini kol boşluğu için bırakıyorum. Devamında alttaki 2 tane motifimize yan parça olarak birleştirme yapıyoruz. Hemen şöyle düzelttim. İpimi içerisinden çektim.
Şimdi birleştirme her motif için aynı şekilde devam ediyor. Burada örerken birleştirmek beni çok zorluyor derseniz dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Yani son krem renkteki sıranızı tamamlayıp daha sonra üzerine dikme işlemi yaparak birleştirebilirsiniz. İpimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. Köşe boşluğumun içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada hiç zincir çekmediğimiz için ilmeğimi bırakıyorum. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi içerisinden çektim. Daha sonra tekrardan buradaki boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, ilmeğimi bırakıyorum, boşluktan tığımı geçirdim, içerisinden ipimi çekiyorum ve geriye döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, ilmeğimi bıraktım, boşluktan tığımı geçirdim. İçerisinden ipimi çekiyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bakın aynı şekilde devam ediyorum. Köşe parçama kadar, köşe kısmına kadar. Köşe boşluğuma geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ettim. 2, 3 tane ikili trabzan. Şimdi köşede arada bir tane zincir çekiyorduk. Bir zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Ve buradaki köşe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım ve geriye döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen düzeltip göstermek istiyorum sizlere. Devamında aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle düzelttiğimde bakın birleştirme işlemimizi yapmış olduk. Şimdi buradaki motifimi tamamlayıp geliyorum. Şimdi son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra trabzanın tepesinden tığımı geçirip ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde bir tane motifimizi tamamladık. Şimdi altında 2 tane kenar birleştirmesi yapacağız. Şimdi 2 tane kenar birleştirmesi için bizim motifimizde sadece bir kenar örmesini yaptım. Köşeye kadar geldim ve köşeden itibaren birleştirme yapacağız. Bir tane zincirimi çekip ipimi bıraktım. Şimdi bu üstteki az önce birleştirmiş olduğumuz motiften başlıyorum ve devamında bu şekilde devam ediyorum. Kenar boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum ve tığım üzerine ipimi bir kez alıp köşe boşluğuma geri döndüm. 1, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Arada zincir çekmediğim için boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum ve geriye döndüm. Buradaki boşluğuma, motifimdeki 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve bu şekilde buradaki köşeye kadar devam edelim. Köşe boşluğuna kadar geldim. 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çektim. Şimdi burası önemli. Burada 2 tane köşe kısmımız var. Birinci köşemiz bu birleştirme yapmış olduğumuz motifimizin köşesi. Diğer köşe ise alta doğru dönüş yapacağım motifimin, yani birleştirmeye devam edeceğim motifin köşesi. Şimdi buradaki köşe boşluğundan, yani devam ettiğim köşe boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Normalde ne yapıyorduk? Tığ üzerine ipimizi bir kez alıp köşeye dönüyorduk. Tek kenar birleştirmesinde. Çift kenar birleştirmesi için
Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Şöyle hafif döndürüyorum. Buradaki motifimin kenar boşluğundan tığımı geçirdim. İçerisinden ipimi çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım ve buradaki boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve boşluğa döndüm. 1 2 3. Şimdi köşe birleştirmesini nasıl yaptığımızı bir göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde zincir çekerek diğer köşeye döndüğümüzde arada hiç boşluk olmadan güzel bir geçiş yapmış oluyoruz. Şimdi devamında hep aynı şekilde buradaki köşeye kadar birleştirmeye devam ediyorum. Köşe boşluğuma kadar geldim. 3 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Buradaki köşe boşluğumdan ipimi çekiyorum ve geriye dönüşümü yapıp 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve iki kenar birleştirmemizi bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi devamında motifi tamamlayıp geliyoruz. Şimdi yan parçamızı yaptık. 2 tane motifimizi birleştirdik. Bakın burada. Ön gövde parçamıza geliyoruz. Ön gövdede arada bir tane boşluk bırakacağız. Ve sadece 3 tane motif birleştirmesi yapacağız. Bakın bir tane motifimi buraya yerleştirdim. 1, 2, 3 tane üst üste birleştirmesini yapacağız. Ama en üst sıramızı bırakacağız. Daha sonra burada beraber giderek birleştirmesini yapmayı düşünüyorum. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Şimdi burada bir tane kenar birleştirmesi yapıyorum. Bir tane kenar birleştirmesi nasıl yaptığımızı göstermiştik. Daha sonra üstteki motifimize geldiğimizde 2 tane kenar birleştirmesi yapıyoruz. Yani bir tane buradaki motifimizi birleştiriyoruz. Bakın şuradaki motifimizi, daha sonra alttaki motifimizi birleştiriyoruz. Bir üst sıraya geldiğimizde ise sadece bir kenar, yine buradaki yapmış olduğum gibi bir tane kenar birleştirmesi var. Şimdi bu şekilde 3 tane motifimizi birleştirip geliyorum. Şimdi sizinle beraber 3. motifimizin birleştirmesini yapacağız. Son motifimizin. Ben diğer kenarın birleştirmesini yaptım geldim. Bakın öndeki 3. motifimde sırt parçamdaki ilk motifimin birleştirmesini yaptım örerken. Burada da yine aynı şekilde yapalım istiyorum. Sadece bir kenarda örme işlemi yaptım ve köşe boşluğundayım. Bir tane zincir çektim, bıraktım. Buradaki motifimin köşe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tekrardan köşe boşluğuma döndüm ve bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 2 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Buradaki boşluğuma döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan, ilmeğimi bıraktım, boşluktayım ve bu şekilde köşeye kadar birleştirmeye devam ediyorum. Köşe boşluğuma kadar geldim, ilmeğimi bıraktım ve buradaki boşluktan ipimi çekiyorum. Geriye yine köşe boşluğuma dönerek 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir tane kenar birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi buradaki kenardan devam ediyorum köşeye kadar. Şimdi buradaki köşe boşluğuma kadar geldim ve bir tane zincirimi çektim, bıraktım. Sırt parçamda karşılık gelen motifimin köşe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim ve geriye köşeye döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İçerisinden ipimi çektim ve köşeye tekrardan boşluğuma döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi çekiyorum. Geriye döndüm. Aynı şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi burada köşeyi yaptığım için ben üzerine ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum motifimi ördüğüm için. Bakın son boşluktan ilmeğimi çektim.
Sizde de böyle bir durum olduğunda ne yapabilirsiniz? Bakın birinci trabzanın tepesi ilmek kaydırma yaptım. Devam ettim. İkinci trabzanın tepesi, üçüncü trabzanın tepesi ve köşe boşluk. Köşe boşluğa geldiğimde bir tane zincir çekip bıraktım. Buradaki köşe boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Yine köşeye dönüyorum. İpimi çekip ilmek kaydırma. Ve bir tane zincir. Bu şekilde geçişimizi yapmış olduk. Hem de birleştirmemizi yapmış olduk. Yani motif sökmeye gerek yok. Bu şekilde birleştirmenizi yapabilirsiniz. Ve gayet güzel oldu. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde birleştirip geliyoruz. Ben birleştirme işlemini yapmıştım. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada yeleğimizi bu şekilde bırakmak istemiyorum ben. Farklı bir lastik yapmak istiyorum. Onu da nasıl yapacağım? Şiş yardımıyla yapacağım. Tığ işi motiflerimiz üzerine şiş örgüsü yapacağız. Düz bir örgü yapacağız. Kıvırıp dikme işlemi yapacağız. Bence güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki köşe boşluğundan değil, bakın trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi çıkardım ve bir tane zincir sadece başlangıçta. Yandaki trabzanın tepesine geldim, ipimi çektim. Yandaki trabzanın tepesine geldim, ipimi çektim. Burada 4,5 milim şiş kullanıyorum. Misinalı şişe ihtiyacımız var. Dilerseniz burada sık iğne yaparak da bitiş yapabilirsiniz. Şimdi her trabzanın tepesinden bakın bu şekilde ilmeklerimi toparlamaya devam ediyorum. Şimdi tüm ilmeklerimi toparladım. Şu şekilde kenardan başlamıştık. Alt gövde kısmını da dahil tüm ilmekleri şişe toparladım. Çünkü tüm etrafını aynı şekilde devam etmek istiyorum. Burası bizim başlangıç noktamızdı. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Örgümün ön tarafındayım. İpimi arkada düz ilmek olarak çektim. İpimi arkada düz ilmek. İpimi arkada düz ilmek. Şu anda bir tık zorluyor. Tüm ilmeklerimi düz ilmek yaparak sıra sonuna kadar devam ederim. Burada dönerek devam edeceğiz. Yani her zaman örgümüzün ön tarafında devam edeceğimiz için düz ilmek yaparak devam edeceğiz. Başlangıç noktama geldiğimde yine aynı şekilde devam ediyorum bir bütün halinde. Ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Şimdi istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra şu şekilde kıvırıp dikme işlemi yapacağız. Çok güzel gözükeceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam edip geliyorum. Şimdi 4 sıra boyunca gittim geldim. Bence yeterli genişlikte oldu. Dilerseniz burada daha da devam edebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Tüm ilmeklerimizi toparlama işlemi yapacağız. Bunu nasıl yapıyorum? 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimi arkada tek seferde çektim. Çekmiş olduğum ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek aldım. 2 tane ilmeğimi beraber çektim. Çekmiş olduğum ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek, ikisini beraber çekiyorum. Çekmiş olduğum ilmeği şişe taktım. Yanına bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber çektim. Şişe takıyorum. Yanına bir ilmek daha alıp ikisini beraber çekiyorum. Bu şekilde sıra sonunda tek bir tane ilmeğim kalana kadar toparlamaya devam ediyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi şişimde tek bir tane ilmeğim kaldı. Bunu bırakıyorum. Daha doğrusu bırakmadan öncelikle şöyle ipimizi uzun keselim. Kestikten sonra kesmiş olduğum ipi iğneye geçiriyorum. Ve ilmeğimi bıraktım. İçerisinden iğnemi geçirdim. Daha sonrasında burada ilk kesme işlemi yapmış olduğum noktadan iğnemi içeriye doğru geçiriyorum. Burayı bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi burada ne yapıyoruz? Artık katlama işlemi yapacağız. Bakın bu şekilde düz de kullanılabilir ama katlamak istiyorum. Şu şekilde katlama yaptığımızda arkadaki ilmek çıkarmış olduğum noktadan iğnemi geçiriyorum. Şuradaki ipim de şöyle içerisinde kalsın hatta. Bakın. Buradaki ilmekten iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan.
buradaki ilmekten, karşılık gelen noktadan. Bakın şu ilmek çıkarmış olduğum nokta kendini belli ediyor. Buradan itibaren bakın bu şekilde karşılıklı dikme işlemi yapıyorum. Şöyle birazcık devam edip size bir göstermek istiyorum. Görüntü olarak nasıl gözüküyor. Bakın önden görüntümüz bu şekilde. Şimdi buradan başladım. Hep aynı şekilde devam ediyorum dikerek. Fakat burada önemli olan nokta kaydırma yapmamamız gerekiyor. Kaydırma yaparsak veya çok sıkı bir şekilde dikme işlemi yaparsanız yapısında bozulma olabilir. O yüzden serbest düz bir şekilde karşılık gelen noktadan dikerek devam ediyorum. Bu şekilde yeleğimi tamamlamış oldum. Gayet güzel oldu. 38 beden için çalıştım. Motiflerimi daha önce yaptığım için ip miktarı belirtemiyorum. İplerimi de videonun başlangıcında sizlerle paylaşmıştım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.